Bugün sizlerle tehlikeli bir yolculuğa çıkacağız. Zaman makinesine değil, zihnimizin en karanlık ve en tatlı yalanına, nostaljiye. Hiç düşündünüz mü? Neden cebimizde 50 megapiksellik, insan gözünden bile net gören kameralar taşıyoruz da çektiğimiz fotoğrafları Instagram'da eski görünsün diye filtreliyoruz? Neden müzik endüstrisi milyar dolarlar harcayıp pürüzsüz dijital sesler üretiyor ama biz hala o cızırtılı plağın, o boğuk kasetin peşindeyiz? Eski VHS kameralarından çıkmış bir görüntüyle karşılaştığımızda büyülenmiş gibi kalıyoruz. Cevap çok basit. Çünkü mükemmellikten sıkıldık. Teknoloji bize steril bir dünya sundu. Pürüzsüz ekranlar, gürültüsüz sesler, hatasız görüntüler. Bizi geçmişe çeken o mıknatısın adı aslında özlem değil. Onun adı kaçış. Gelin neden bugünün 4K gerçekliğindense geçmişin grenli hayalini tercih ettiğimizi konuşalım. Nostalji, Yunanca iki kelimenin acı verici birleşimi. Nostos yani eve dönüş ve algos yani acı. Kelime anlamıyla eve dönüş acısı anlamına geliyor. Ama ilginç olan şu ki bu kelimeyi şairler bulmadı, doktorlar buldu. Evet, doktorlar. 17. yüzyılda İsviçreli bir tıp öğrencisi olan Johannes Hofer, kendi memleketinden uzakta savaşan İsviçreli askerlerde garip semptomlar fark etti. Askerler ateşleniyor, yemeden içmeden kesiliyor, sadece evlerini sayıklıyorlardı. Aynı şey hizmet için yurt dışına gönderilenler gibi evlerinden uzakta yaşayan insanlarda da görüldü. Bu durum o kadar büyük bir psikolojik yüktü ki bazen bunun sonucunda öldüklerini fark etti. Ve Hofer buna bir hastalık teşhisi koydu: nostalji. Uzun süre bunun İsviçre havası solumamaktan veya inek çanlarının sesini duyamamaktan kaynaklanan patolojik bir beyin hasarı olduğu sanıldı. Tedavisi neydi biliyor musunuz? Sülükler, afyon ve daha da kötüsü tehdit. Bu kalbi kırık insanlara sayısız başka sözle tedavi de uyguladılar. Örneğin 1733'te bir Rus komutanı askerlerinin nostalji çektiğini fark ettiğinde diğerlerini bir uyarı olarak bir askeri diri diri gömdü. Fransız devrimi sırasında ise Dr. Jordan Leconte, Fransızların ülke hastalığı olarak adlandırdığı nostalji için acı ve dehşet reçete etti. Amerikan İç Savaşı boyunca vatan özlemi çeken askerler zayıf zihinli oldukları gerekçesiyle acımasızca alay konusu oldular. Ama zamanla nostalji teşhisleri azalmaya başladı ve melankoli vakaları arasına dahil edildi. Peki bir zamanlar ölümcül bir hastalık olan bu his bugün nasıl oldu da global bir pazarlama stratejisine dönüştü? Nasıl oldu da acı keyfe evrildi? Modern çağda nostalji artık bir mekanla ilgili değil, o artık zamanla ilgili. Dönemeyeceğimiz bir zamanı duyulan o imkansız arzu. Ve kapitalizm bunu çok iyi biliyor. Bize o zamanı geri veremezler ama o zamanın hissini satabilirler. Teknoloji ilerledikçe geçmiş olan açlığımız artıyor. Çünkü dijital dünya bir ve sıfırlardan oluşuyor. Ya vardır ya yoktur. Keskindir, soğuktur. Analog dünya ise dalgalardan oluşur. Süreklidir ve en önemlisi zamanla bozulur. Bir VHS kaseti düşünün. Her izlediğinizde bant biraz daha aşınır. Görüntüde o meşhur karıncalanmalar yani noise oluşur. İşte o noise diğer adıyla gürültü. O aslında bir yaşanmışlık kanıtıdır. Spotify'da dinlediğimiz o kristal netliğindeki şarkı her seferinde aynıdır. Sonsuza kadar aynı kalacaktır. Bu ölümsüzdür ama aynı zamanda ölüdür. Ama plak çıtırdar. O çıtırtı plağın fiziksel olarak orada olduğunun, zamanın geçtiğinin, o plağın birileri tarafından sevildiğinin ve eskitildiğinin ispatıdır. İşte bugün vintage dediğimiz estetik aslında teknolojinin hatalarıdır. Lens parlamaları, renk sapmaları, film greni. Mühendisler bunları yok etmek için 100 yıl uğraştı ama biz Instagram filtreleriyle bunları geri getiriyoruz. Çünkü HD veya 4K gerçeklik bize fazla gerçek geliyor. Fazla sert, geçmişin o flu, o yumuşak, hatalı görüntüsü bize bir anne kucağı gibi güvenli geliyor. Çünkü kusur samimiyettir, mükemmellik ise mesafedir. Belki de bu yüzden o eski Kemal Sunal filmlerini izlediğimizde, Adile Naşit'in samimi sesini duyduğumuzda ya da Tarık Akan'ın Emel Sayın'a o aşkla bakan gözlerini gördüğümüzde defalarca izlemiş olmamıza rağmen büyülenmiş gibi onları yeniden seyrediyoruz. Hiç şüphesiz her seferinde içimizi garip bir hüzün ve özlem kaplıyor.
Peki ya o özlediğimiz şey hiç var olmadıysa? Woody Allen'ın Midnight in Paris filmini hatırlıyor musunuz? Filmde baş kahramanımız Gil, 2010'ların modern dünyasına sıkışıp kalmış bir yazardır. O bugünü sevmez. Ona göre insanlığın zirvesi, sanatın ve hayatın gerçek olduğu tek yer 1920'lerin Paris'idir. Hemingway'lerin, Picasso'ların, Fitzgerald'ların Paris'i. Bir gece mucizevi bir şekilde o hayalindeki zamana, 1920'lere gider. Her şey mükemmeldir. Tam hayal ettiği gibidir. Orada Adriana adında bir kadınla tanışır. Adriana 1920'lerde yaşamaktadır. Gil ona aşık olur. Çünkü Adriana onun altın çağının bir parçasıdır. Fakat sonra sarsıcı bir şey daha olur. Birlikte daha da geçmişe, 1890'lara, Belle Époque dönemine giderler. Gil şaşkındır. Sadece turistik bir gezi yaptığını sanır. Ama Adriana'nın gözleri parlar. Adriana şöyle der. İşte yaşanacak en harika zaman bu. You don't think the 20s are a golden age? İşte filmin suratımıza çarptığı o acımasız gerçek. Altın Çağ sendromu. Gil 2000'lerden kaçıp 1920'lere sığınmak ister. 1920'de yaşayan Adriana ise oradan kaçıp 1890'lara sığınmak ister. Muhtemelen 1890'daki Gauguin ve Degas da o dönemden nefret edip Rönesans arzuluyordu. Bu iç içe geçmiş hüzün matruşka bebeği gibidir. Ve onun bir adı var, anomaya. Anlamı şu, hiç yaşamadığımız bir zamanı duyulan nostalji. Kimse kendi şimdisinden memnun değildir. Çünkü şimdiki zaman doğası gereği tatminsizdir. Hayat biraz sıkıcıdır. Faturalar vardır, diş ağrısı vardır, gelecek korkusu vardır ama en önemlisi belirsizlik vardır. Ama geçmiş tamamlanmıştır, hatasızdır. Şu an bizim yaptığımız da tam olarak bu değil mi? 90'lar partileri düzenliyor, 80'ler modasını giyiyoruz. O dönemlerde yaşayan insanların da gelecek kaygısı taşıdığını, savaş korkusu yaşadığını, mutsuz olduğunu unutuyoruz. Çünkü hafıza bir editördür. Beynimiz geçmişi kaydederken sıkıcı kısımları kesip atar. Biz de onların acılarını siliyor, sadece estetiğini alıyoruz. Yani aslında biz bir zamanı özlemiyoruz. Biz sorumluluğun olmadığı bir rüyayı, romantik zihnimizin kurguladığı bir simülasyonu özlüyoruz. Ama ne yazık ki o rüya dükkanı kapalı. Peki nostalji kötü bir şey mi? O tuzağa düşmemeli miyiz? Hayır. Rus yazar Svetlana Boym nostalji ikiye ayırır. Yeniden kurucu nostalji, yani geçmişi bugüne getirip aynısını yaşatmaya çalışmak. Bu tehlikelidir, tutucudur, gelişimi engeller. Bir de diğeri, dönüşümsel nostalji. Geçmişe bakıp gülümsemek, o hüznü sevmek ama orada yaşanmayacağını bilmek. Bence bizim ihtiyacımız olan ikincisi. Bir benzetme yapacak olursak, arabanın dikiz aynası gibidir nostalji. Arada bir arkaya bakmak, nereden geldiğinizi görmek güven verir. Yolunuzu çizer. Ama sadece dikiz aynasına bakarak araba süremezsiniz. Kaza yaparsınız. O yüzden o filtreleri kullanın. O eski şarkıları dinleyin. O eski filmlerle aşk yaşayın. O kusurlu güzelliğin tadını çıkarın. Ama şunu asla unutmayın. Eski güzel günlerin güzel olmasının tek sebebi bitmiş olmaları. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.